Değerli robot kafalar takipçileri, herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Sesim çok kötü, hastayım, fark ediyorsunuzdur. Öncelikle sesim için kusura bakmayın lütfen. Ama bu videoyu da daha fazla geciktirmek istemediğim için bir an önce öncelik vermek istedim. Bugünkü videomuzda yine sizlerle beraber Homatics'in Dongle G4K modelini inceliyor olacağız. Daha önceden hatırlıyorsanız ya da takip ediyorsanız Homatics'in 2 tane modelini incelemiştik. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Artık üçüncüsünü inceliyor olacağız. Hemen lafı uzatmadan videonun içeriğinde neler var bizi zaten tanıyanlar bilir. Bütün detaylarıyla. Aslında bizim uzmanlık alanımız bunlar değil ama genellikle robot süpürgeler. Yine de elimizden geldiğince bilgimiz çerçevesinde sizlere destek olmak, tanıtmak istiyoruz bu üründe. Videonun başında da belirteyim. Açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Yukarı tarafa vesaire linkleri de bırakıyor olurum. Bizim robot kafalar kodumuzla Homatics'in kendi orijinal sitesinden, fabrikasından bu ürünü indirimli şekilde vergi vesaire ekstra bir şey hiçbir şey ödemeden direkt adresinize satın alabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım dostlar. Hemen kutu içeriğiyle başlayalım. Kutuyu şöyle göstereyim size. Bu arada çok fazla ekranın önüne çıkmıyorum. Zaten rezil bir durumdayım. Çok kötüyüm. O yüzden mazur görün dostlar. Şöyle bir kutu mevcut. Burada cihazın özellikleri yazıyor. Zaten bunlara ayrıca değiniyor olacağız. Arka tarafı bu şekilde. Google TV lisanslı. Bütün lisansları da mevcut. Burada görüyorsunuz. Kutu içeriğinde neler var? Şöyle şık bir kumandası var. Daha önceden bahsetmiştim size. Ekstradan bir kumanda daha satılıyor web sitesinde. Ama bu da gayet yeterli. Ekstra bir şeye gerek yok. Şurayı açıp pillerini takıyorsunuz. Size pil de göndermişler. Burada. Kumandadan hızlıca bahsedeyim. Çok şık. Kullanımı kolay. Şurada sesle komut özelliği vesaire var. Her şey derli toplu. Şurada hızlı atama tuşları var. Buraya kendiniz uygulamadan da atayabiliyorsunuz. Şu roket gibi gördüğünüzde. Herhangi bir uygulamayı buraya atayıp buraya bastığınızda direkt olarak o uygulamayı açıyor. Ses açma kısmı, kanal değişme, ana ekrana dönme, sağ sol yönlendirme tuşları bunlar. Gayet şık ve portatif kullanışlı bir kumanda. Küçük bir kullanma kılavuzu göndermişler. Gerek var mı bilmiyorum ama videomuzu izledikten sonra gerek duymayacaksınızdır. Adaptörü 5 Watt 1 amper 1,5 metre uzunluğunda gayet yeterli bir uzunluğa sahip. Zaten cihazı televizyonun arkasına HDMI'ye takıyor olacağız. Bu arada ekranda benim kendi televizyonumu görüyorsunuz şu an. Henüz bağlamadım cihazı size göstermek için. Bu da cihazın kendisi. Gayet şık, küçük, portatif bir ürün. HDMI dediğim gibi bunu direkt HDMI televizyonun arkasına bağlıyor olacağız. Şurada küçük bir USB Type-C girişi var. Bunu flash bellek vesaire bağlamak için de kullanabiliyorsunuz. Şurada Ethernet girişi var. Normalde bu tarz stickli modellerde kesinlikle Ethernet olmaz. Bu muhteşem bir detay. Gerek var mı? Wireless'ı da efsane çalışıyor ama bunun olması ayrı bir detay. Buradan da adaptörü bağlıyorsunuz dostlar. Bu arada atlamadan şunu belirteyim. Cihazın üzerinde şurada Type-C girişi var demiştim. Homatics'in bu ürünü de var. Tuneri Type-C girişli. Direkt uydudan kanallarınızı izleyebiliyorsunuz ama bu box'larda çalışıyor dostlar. Dongle modelinde çalışmıyor. Bunu belirtmiş olayım. Kutu içeriğimiz bu kadar dostlar. Şimdi cihazı hemen bağlayayım ekrana ve cihazın üzerinden videomuza devam edelim. Evet dostlar, kurulumu yaptım. Hoş, kurulum dediğim HDMI'yi arka tarafına taktım. Bakın şu an hiçbir şeye de dokunmadım. Büyük ihtimalle kendi kendine algıladı ve açılıyor. Daha önceden kurulumunu da yapmıştım cihazın. Kurulumu basit olduğu için videoda bununla zamanınızı çalmak istemedim açıkçası. Şu an cihaz açılıyor. Açılma süresini de bizzat deneyimlemiş oldunuz. Gayet kısa sürede açıldı ve ekrana geldi. Bakın menüler arası şu anda geçişler yapıyorum. Seriliğini görüyorsunuz. Zaten 2 GB bir RAM'i var. Yani RAM'i kötü değil. Hoş 1 GB'lık Homatics'in ürününü incelemiştik bundan önce. O bile yeterliydi. Bu hayli yeterli. Yok beni kesmez 4 GB RAM isterim derseniz Homatics Box R4K modeline de yönelebilirsiniz ama
2 katı civarında fiyatı var. Bunu da belirtmiş olayım. Burada Google TV lisanslı zaten birebir. Daha önceden Mi Box vesaire kullandıysanız ya da saf Android bir sistem kullandıysanız menüler neredeyse aynı. Şuradaki özellik çok güzel. Mi Box'ta bu var mıydı bilmiyorum ama görmedim, varsa da. Şuradan hesap ekle kısmından bir çocuk profili ekleyebiliyorsunuz çocuğunuz için. İşte ona özel uygulamalar vesaire seçip farklı bir şeye uygulama indirememesini gibi özellikler sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten bu yönden başarılı. Üst tarafta 3 tane menü var. Şeylerde, Android'lerde bu şekilde. Uygulamalar kısmında ekstra bir uygulama indirecekseniz buraya uygulama kısmına basıp buradan indirebilirsiniz. Belirttiğim gibi lisansları, tüm lisanslar mevcut. İşte Netflix, Blue TV, Disney Plus, Apple TV, Prime Video, Spotify vesaire, aklınıza ne geliyorsa hepsinin lisansı mevcut. O yüzden şu çalışır mı, bu çalışır mı demeyin. Hatta bir APK indirip buna USB ile takıp, şu USB girişi yok da Type-C'yi USB'ye çeviren vesaire ya da telefonunuza bağlayıp uygulama aktarabildiğiniz şeyler var, uygulamalar var. Onlarla APK kurulumunu da yapabilirsiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken box uyumlu bir APK olması. Gidip de cep telefonunuzdaki bir APK'yı buna indirirseniz çalışmayabilir ya da ekran yamuk olur vesaire vesaire. Ona dikkat etmeniz yeterli. Şimdi indirdiğimiz programlardan hemen şöyle hızlanalım. Çok da uzatmayalım videomuzu. Şurada tümünü göster diyorum. AIDA 64 ile başlayalım. Daha sonra bir hız testi yapalım. Hız testinde de şöyle, bu testleri yaptım. Ethernet'le de bağladım, Wi-Fi ile de bağladım. Çok büyük bir fark görmedim açıkçası. Wi-Fi harika çalışıyor. Ethernet'le de tabii ki işte IPTV vesaire izliyorsanız orada ping seviyesi önemli olduğu için Ethernet girişinin de olması büyük avantaj. İşte modeminiz de kötü olabilir. O tarz durumlar için direkt hatla çekmeniz, Ethernet'le çekmeniz gerçekten bu tarz bir cihaz için büyük avantaj. Bunu da belirteyim. Hemen AIDA 64'ü açıyorum. Arkadaşlar burada göreceğiniz üzere yüklü RAM 2 GB belirtmiştim. 2 GB RAM'i var. 8 GB hafızası var. Tabi bunun bir kısmını Android ve uygulamalar kapatıyor. Dahili depolama boş alanı gördüğünüz gibi 2,5 GB gibi bir şey kalmış. Yani 2,5-3 GB gibi bir şey size kalıyor. Üretici firma Sei Robotics. HDMI 2.1 destekliyor. Atmos var destekliyor. DTS destekliyor. HDR desteği var. Wi-Fi 6 desteklemiyor ama Wi-Fi 5 100 Mbit'e kadar Ethernet bağlantısıyla internet hızı sağlıyor. Bluetooth versiyonu 5.0. Yani üst düzey cihazlara hemen hemen yakın. Bunu belirtmiş olayım. Gördüğünüz üzere 4 çekirdekli Cortex A35 kullanıyor. Grafik yongası da Mali G31. 60 Hz 4K destekliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Android 11'e sahip olduğunu görebilirsiniz. Kodeklerde AV1, AC3, DTS kodekleri var. L1 sertifikası da var. Bunu da belirtmiş olayım. Bundan çıkıyorum. Hemen bir de Kodi'yi açalım. Açılma hızlarını da görün istiyorum. Gayet seri. Hani bir takılsa vesaire bir şey olsa direkt çekinmeden size zaten söylerim. Detaylarını buradan görüyorsunuz. Bu şekilde hemen bir Wi-Fi testi yapalım. Şu an Wi-Fi'ye bağlı. Mbit normalde bağlantı hızım var. Tabi gündüz vakti İstanbul'da bu düşüş normal. Bu veriyi bile alıyor olması gayet güzel. 82 Mbit. Ethernet'i de taktığımda 5 Mbit vesaire artış oluyor. İşte 82 ise 87 oluyor gibi düşünebilirsiniz. Belirttiğim gibi uçuk bir fark yaratmıyor ama olması büyük avantaj. Hani benim modemim iyi, modemi kötü olanlar için Ethernet'in olması çok büyük avantaj. Dostlarım, bu arada belirtmeyi unuttum. Ayarlar kısmında Bluetooth mevcut. Bluetooth'la isterseniz oyun kolunuzu vesaire bağlayabilirsiniz. Oyunda oynayabilirsiniz. RAM'inin el verdiği sürece ki çoğu oyunu oynatacaktır. İşte Bluetooth kulaklık vesaire bağlayabilirsiniz. Yani Bluetooth'la her şeyi buna bağlayıp kullanabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. Hemen menülerini de biraz göstereyim size. Bakın buradan ekran ayarlarınızı vesaire yapabiliyorsunuz.
Surround ses var. Wi-Fi, Ethernet vesaire buradan bağlanıyorsunuz. Hızlı atama tuşu var demiştim kumandanın üzerinden. Buradan işte şurada herhangi birini seçtiğinizde o tuşa bastığınızda direkt o uygulamayı açacaktır. Kumandasını zaten kendi otomatik tanıyor. Kurarken size gösteriyor şu tuşlara basın gibisinden. Kullanımı, menüleri vesaire çok basit. Televizyonunu açma kapama kendi televizyonunuzu direkt tek tuşla burada. Şuradan bakın şöyle kapama tuşuna bastığımda netlemede. Şu kapama tuşuna bastığımda direkt televizyonunuzu dahi kapatıyor. Tekrar açmaya basıyorum. Yine açılma süresini görün. Gördüğünüz üzere çok seri, hızlı şekilde de açılıyor. Arkadaşlar bunların haricinde söyleyeceğim ne olabilir diye düşünüyorum. Belirttiğim gibi uygulamalar zaten açılışta kendi soruyor. Siz de ekstradan indirebiliyorsunuz. İşte Netflix, YouTube'u göstereyim. Bu arada fiyatına gelecek olursak şu anda 80 dolar bandında. Bizim kodumuzla 72 dolara bunu alabiliyorsunuz. Yani indirimsiz 2000 lira derseniz indirimli 1750 lira gibi bir fiyatı var. Gayet makul bence. Google'ın bu tarz bir ürünü var 4K. Yine dongle tarzında. 2750 lira, arada 1000 lira gibi bir fark var. Gerçekten hani bu tarz bir dongle, stick tarzı bir şey, işte televizyonun arkasına takayım gözükmesin diyenler varsa gerçekten bence alınabilir. Hele ki Ethernet avantajıyla alınabilecek bir ürün. Bundan önce Stick HD'yi inceledik demiştim. İşte 1 GB RAM'i var onun. Ethernet girişi yok. O bile 60 dolar düşünün. Yani üzerine 20 dolar daha verip bu ürüne sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi indirimli de alırsanız büyük avantajdır. Bu kodumuz bu arada sırf bu ürün için değil, tüm ürünlerde bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen YouTube'dan bir tane video açayım ama şöyle yapacağım. Burada videoyu durdurayım. Çekimi normalde HD çekiyorum. 4K'ya geçeyim. 4K'da bir video açalım. Görüntüsünü de görmüş olun. Evet, 4K'ya geçtim ama tabii ne kadar ekrana yansır onu kestiremiyorum. Şöyle Philips Hue'nun demoları var. Şuradan açalım. Bakın internet hızı şöyle ilerleteyim. Tepkime süresi gayet iyi. Hemen ilgili dakikadan devam ediyor. Bu arada şeye bakmadık. Ayarlarda ne? Hemen onu da göstereyim. Çözünürlüğüne bakalım. Evet, zaten 4K'da. Yani netlikten yana hiçbir sıkıntı yok. Bir de şunlardan bir tane video açalım. Bunu da görün. Evet, kapattım. Ekrana dönüş süresini görün diye. Hemen bir de Netflix açıyorum. Ha, bu arada IPTV'yi de açayım size. Gayet seri şekilde Netflix'i de buradan izleyebilirsiniz. Lisanslı olduğu için 4K şeklinde izleyebiliyorsunuz. Sesi direkt sizin ses sisteminize bağlanıyor ya da televizyonunuza, neyse. İkisini aynı anda kumanda edebiliyorsunuz. Ben normalde TVmate kullanıyorum ama buna şu IPTV Stream'i indirdim. Buna yüklememişiz. Bunu denemiştim ama sildik mi ne yaptık bilmiyorum. Şu an yeniden IPTV linkimizi eklemeyeyim. Ama stabil çalıştığından emin olabilirsiniz. Hele ki Ethernet bağladığımda tadından yenmiyor. Çok IPTV'nin detayına da girmeyeyim. Rahat izleyebilirsiniz her şeyi. Bunu belirtmiş olayım dostlar. Yine başa dönecek olursak gayet başarılı bir cihaz yapmışlar. Çok seri, çok güzel bir cihaz. Alınır mı? Alınır. Tavsiye eder miyim? Ederim dostlar. Kodumuzu kullanmayı unutmayın. Alacak olan arkadaşlarım şimdiden güle güle
güle kullansınlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.